Bugün evde karantinada dövme yapıyoruz. Ama önce simit yapacağız. Usta birazcık cıvık olmuş ya. Cıvık müdürüm, affedersin. Kim diyordu onu ya? Bizimkiler. Güzel yemek yapıyorum. Övsene biraz. Çok, evet. İnandırıcı olsa. Deneysel diyelim ya, eksperimental. Şimdi bunları eşit parçalara bölelim. Bunları annen nerede izleyecek? En korktuğum şey. Simit yapıyoruz ama susam yok evde. Susamsız simit. Vallahi böyle göründüğüne bakmayın. Çok güzel yemek yapar. Hayır, şu an yapamıyor gibi görünüyor ama. Ne yapalım yani? Herkes ekmek videosu paylaşıyor. Biz de paylaşmayalım mı? Tabii canım. Bizimki de simit. Herkes evi fırına çevirdi. Biz çevirmeyelim mi? Burada fırın demişken de o da vazifesini yapıyor şu an. Evin için gibi kokmadı mı? Hakikaten ha. Bence görüntüsünden daha güzel şu an kokusu. Azıcık yakmışım. Azıcık olanlar acaba hangileri? Onları yesek. Kamufle mi ettin sen? Biraz yanıkları kamufle ettim, evet. Kahvaltıyı yaptık, ortamı hazırladık. Birazdan dövmeye başlayacağız. Ama önce Seçkin'e hangi dövmeyi yaptıracağımızı size sormuştuk Instagram'da. Anket yapmıştık. Onun sonuçlarına bakacağız. Onun sonuçlarına göre de çıktımızı alacağız ve dövmeye başlayacağız. Evin ışık problemi var. O yüzden de böyle tesisatı kurduk. Şöyle. Hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın? Ben hazır değilim. Vallahi bir tanesi açık ara, zaten iki tane var, bir tanesi diyorum ama açık ara önde gidiyor. Gitmiş ve bitmiş zaten. Hangisi? Şöyle isteyeyim, %60'a %40 fil seçilmiş. Peki sorarsan ki sen neyi seçtin bana, sen sorarsan. Soruyorum, hangisi? Ben her zaman kaybedenin yanında olmuşumdur. Kim kaybediyorsa Seçkin ona vermiştir. Gerçi sen de ona verdin herhalde. Aynen, ona vermiştim ben de. Yani ikisi de güzel ama. Ya aslında ikisi de güzel ama bizim gönlümüz fotoğraf makinesinden yanaydı. Evet. Ama fil nedense. Çok beğenildi fil ya. Çok beğenildi. Hatta özellikle bunu Seçkin'e yapmazsam bana yap diyenler oldu. Ama üzgünüm ki artık Seçkin'in %60 dövmesi fil.
olacak. Peki dövmeyi nereye yapmak istersin? Sen nereye uygun görürsen. Emin misin? Ayaklarıma yaptırmak istemiyorum çünkü orada boş yer yok. Evet, orayı çoktan bitirdim ben. Evet. Benim çünkü deneme tahtam olduğu için. Deneme derisi ben olduğum için. Kollarda da sanki şurası ne bileyim şuraya falan güzel sol, gibi. sol olsun zaten. Burası olsun. Dışarıda da öyle ben dövmelerimin çok görünmesini istemiyorum. Ya istemiyorum. Nasıl yani? Adam Her yerinde dövme var ya. Hayır, görünmesini istenmeyen yerlerime yapıyorum. Yani görünmüyor. Şimdi adam önümden baktığı zaman bu çocukta dövme var demez. Peki buradaki ne? Bu tamam. Neyse. Sonuçta tamam, buraya yapalım o zaman. Tamam, şimdi bir ölçü alalım o zaman. Sıkıntısı var mı diye bakıyorum. Şimdi bunun çıktısını alacağız. Seçkinin kolunu ölçtük. 10,5 boy, 7,5 Evet. en. Yine de bunun etrafındaki şeylere göre 10.7 civarı yapalım. 10.8 hatta. Hatta 11 yapalım ya. Ya Biraz da büyük olsun. 0.20. Bir sürü alan var, doldur. Bütün alanlar senin. Acil durum alarmımız geldi gerçekten. Bu arada size evi gezdireyim ben. Burası giriş kapısı. Oradan dikkat alarm geliyor. O kadar. Biz de salondayız zaten. Alıyorum çıktı, yazar Al gitsin. Binayı terk ediniz diyor. Binayı terk ediniz diyor. Biz devam yapıyoruz. O sürekli diyor. Şimdi yanlış alarm diye başka bir alarm daha gelecek. Only a free mind can have a free spirit. Only a free mind can have a soul. Grey clouds make green trees sing. Rain doesn't care, wash away what you want, carry me. Bad feelings wash up my heart. The water flows case. The flakes around the quiet light. I wonder what lies to tell. Ve son aşamaya geldik. Madenci ışığımı takıyorum. Usta ışığı. Şurada hemen aynamı alayım. Usta ışığı mı, madenci ışığı mı? Madenci ışığı mı artık? Usta ışığı mı? Işığına bas bakayım. Neyin ışığı mı? Neyin ışığı mı? Bunu mu demek istedim? Oo. Birazdan altın çıkarmaya gideceğim. Altın değil. Altın oradan çıkmaz. Bor. Bor çıkarmaya Hı, gideceğim. çıkar borç. Kömür çıkarmaya gideceğim biraz. Fındık toplamaya bile gidersin böyle. Kurbanlık koyun gibi yattım şu an. Hazır mısın? İlk soruyu sorayım mı? Sor. Çok öncelikli bir soru sormak istiyorum. Evet. Acıyacak mı? Hiç acımayacağım. Acıyor. Şöyle bacak üstüne de atayım. Dövme yaptırma eğitimi aldım ben Fransa'da. O yüzden bacak üstüne atmadan dövme yaptıramıyorum. Ve çok asil durmam gerekiyor. Birazdan asili göreceğim diyorsun. Birazdan görürsün Asil. Vazelin yap ya. Yapacağım, daha başlamıyorum Ha, ya. tamam, pardon. Duyuyor musun seni? Hı hı. Hazır mısın? Çok büyük hazırım. Ayak masajı yapıyorsun şu an. Aa! Aa! Ara verelim, mola verelim, mola. Hazır mısın? Evet. Nasıl? Yok bir şey ya. Bastır gitsin. Daha ilk çizgide ıhlamalar başladı. Yandık ya. Vallahi yandık. 15.000 tane dövmesi var bir de. Bu arada Instagram'da biz bu dövme için seçenek sunmuştuk yani işte film olsun, fotoğraf makinesi mi olsun. Herkes bir şaşırdı işte Ayşin dövme mi yapıyor, nereden çıktı dövme olayları falan. O yüzden biz bu konuya bir açıklık getirelim ve Ayşin'e soralım. Bu dövme işi nereden çıktı?
Dövme işi 8,5 senedir bankacıydım. 8,5 seneden sonra isyan ettim. Yani küçüklüğümden beri aslında böyle bir bu tarz işlere, yani çizim işlerine biraz yatkınlığım vardı. Ve çok seviyordum resim yapmayı. Sonra 8,5 sene sonra bankacılığın bana göre olmadığını anladım. Ve istifa ettim. Sonra da bir sene resim eğitimi, eş zamanlı olarak da dövme eğitimi aldım. Ali Ersarı, bence İstanbul'un en iyi dövmecisi kendisi. Bende olan dövmeleri de o yaptı zaten. Öyle bir macera başladık. Sosyal medyada bu virüs nedeniyle herkes evde olduğu için böyle bir şey çıktı. Challenge furyası çıktı işte. En çok yediğin yemek, en çok gitmek istediğin ülke, virüs olayı biterse ilk gitmek istediğin yer tarzı bir sürü challenge olayı çıktı. Biz de dedik challenge sorularını falanca toparlayalım. Dövme yaparken de bu tarz challenge sorularını birbirimize sorarak sohbet etmek istedik. İki işi bir anda yapabilecek miyim? 5 türlü challenge oluyor bana. İlk soruyu sorayım ben. Son gittiğin ülke. Son gittiğimiz ülke Filipinler. Gerçi benim Ayşe'siz son gittiğim ülke de Filipinler'di. Her şey çift dikiş oldu benimle birlikte. Başka bir soru. Karantina sonrasında en çok görmek istediğin yer? Ya şöyle, Bali içimde bir ukdedir, biliyor musun? Yani o yüzden Evet. Bali demek istiyorum bu sorunun cevabına. Ben zaten yaz insanıyım. Bana böyle şeylerle yani İzlanda çıkmaz benden yani. Evet. Senin neresi? Ya ben Guatemala diyorum. Biz şimdi dünya turu yapacaktık ve dünya turu yaparken Asya'dan başlayacaktık ilk. Sonra bu virüs patlak verince rotayı değiştirdik. Kaç kere değiştirdik? Çok rota değiştirdik biz. Ama her rota yapınca tabii çok büyük araştırma yapmanız lazım. Ve şunu fark ettik ki Guatemala o kadar zenginmiş ki, yani yanardağından tut Karayiplerine kıyısı var, Pasifik'e kıyısı var. Ben Guatemala'ya gitmek istiyorum. Onu şu an ilk sıraya almış durumdayım. Ayşin ilk sıraya almamış ama ne yapacağız bilmiyoruz. Bu arada sizin hangi ülke? Onu da merak ediyoruz. Yorumlara bırakın. Verirsiniz. Yani karantina biter bitmez ilk böyle gitmek istediğiniz, seyahat etmek istediğiniz ülke neresi? En sevdiğiniz seyahat aktivitesi nedir? Yemek yemek. Senin hangi aktivite? Benim seyahat ederken en zevk aldığım şey böyle boş sokaklarda gezmek oluyor. Ama ikinci en sevdiğim şey ise ucuz Çin marketinden ucuz böyle saçma sapan markasız bir viski alıp ya da bira alıp gidip böyle plazalarda, geniş alanların olduğu yerde oturup insanları izlemek. Öyle güle güle izlemek çok zevkli geliyor bana ya. Özlüyorum da yani. Ben diğer soruya geçeyim. En unutamadığın seyahat nedir? Nasıldır? Nereyedir? Neden unutamadındır? Pozitif anlamda mı, negatif anlamda unutamadığım mı? Yani şöyle Evet. söyleyeyim, unutamadığım ya da işte bir daha gitmem diyebileceğim ülke Küba herhalde. Ama tabii yine de asla demeyelim. Şimdi yarın öbür gün çıktı Küba'ya gidersek hani gitmek istemiyordum demeyin yani. Benim 2 oldu Küba, daha da olsa gitmem yani. Ya yine de büyük konuşmayalım. Yok. Uzun bir süre gitmeyeceğimizi biliyoruz. Yani sebebi de şuraya bir yere videosunu koyalım. O kadar uzun ki anlat bitmez. Peki pozitif anlamda unutamadığın var mı? Pozitif anlamda Filipinleri unutmam yani. Güzel ya Filipinler. Yalnız şey zormuş. Hem dövme yaparken hem de soruları cevaplamak zormuş bu arada. Yani senin unutamadığın bir anın var mı böyle? Oo. Şimdi Kapatıyoruz videoyu galiba bu soruyla. pilleri değiştirelim. Pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılmış bir biçimde anlatacağım ben bu durumu. Eyvah. Hangisinden başlayayım? Pozitiften Önce başlayayım. pozitiften başla, negatiften korkuyorum çünkü. Ne çıkacağını bilmiyorum. 2007 yılında Interrail yapmıştım ben. Süper Kupa finali vardı. Milan'la Sevilla karşılaşıyordu. Ben ve arkadaşım da o anı ayarlamıştık ve Monaco'daydık. O stadın önündeki havayı falan koklamak için nasıl oluyor bu işler falan diye. Sırtımızda sırt çantaları, zaten kalacağımız bir yerde yok. Sırtımızda sırt çantalarıyla gittik stadın önüne. Oraya bir ağacın dibine koyduk çantaları. Ondan sonra işte stadın dışına çıkanlar, girenler, herkes orada para babası ya, Monaco yani. Bir yolunu bulduk, içeri kaçak bir şekilde girdik biz. Stadın içinde oraya git buraya git yani milletin izlediği yere çıkamadık. Koştura gidiyoruz çünkü güvenlikten de kaçıyoruz bir ara. Görünmemek için de. Tribüne çıktık. Şeref tribününe çıkmışız. İşte bir bakıyoruz orada Berlusconi oturuyor. Öteki tarafa bakıyoruz Cavalli oturuyor. Versace, America Vespucci falan herkes orada. Eğlendik, heyecanlandık. Sonra stat'tan çıktık. Bu arada Şeref tribününe girenlere böyle bir paket veriyorlarmış. O paketin içinde de üçgen sandviç var, işte KitKatlar var, bir sürü böyle yiyecekler var. Biz o yiyecekleri bayağı erzak yaptık. Çantanın içine tıktık falan. O bize bayağı bir 10 gün falan yetti. Orayı da
para vermedik. Her neyse stat'tan biz çıktık. Böyle bir kalabalık vardı, oraya gittik. Baktık Milan'ın takım otobüsü çıktı. El falan sallaştık böyle. Pirlo ile göz göze geldim ya. Kalabalığın bir kısmı dağıldı, bir kısmı kaldı. Dedik ne var, niye bekliyorsunuz? Dediler Berlusconi çıkacak. İyi dedik, onunla bekleyelim. Ondan sonra Berlusconi çıktı. Ya adamda sadece bir koruma vardı ya. Bir koruma vardı. Adamın sırtına şöyle yaptım. Pıt pıt falan yaptım böyle. O anı hiç unutamam. Adam bana baktı, Fatih Terim dedi. Baktı, güldü falan, böyle falan yaptı. Öyle saçma bir hikaye. Ama hiç unutamadım ya. O kadar coşkuyu yaşamışız falan böyle. Berlusconi ile böyle tokalaşmışız falan. Her neyse. O gecenin akşamı da nasıl yattığımızı... Sen git Berlusconi'ye değ. Buraya bir fotoğrafını bırakayım. Ondan sonra banklarda uyu. Ve ondan sonra gecede böyle banklarda uyuduk. Olsun, güzel bir geceydi. An olarak, hatıra olarak kaldı. Hiç gitmem dediğim ülkeye gelirsek de o da Paraguay'dır. Neden? Çünkü 2012 yılında belediye otobüsü bekliyorduk. Bir tane polis geldi, yaklaştı. Öyle konuşurken pasaportları falan aldı. Bir saniye, bir dakika derken telefon açtı. Biz anlamıyoruz tabii ne oluyor, ne ediyor. Bir tane polis aracı geldi. Karakol gibi bir yere götürdüler. Nereden geldiğimizi anlamadılar ama hani Türk pasaportunu görüyorlar ama Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyorlar. Sonuçta vize istemiyor ya bizden Paraguay. Evet. Hani vizesiz girmişiz gibi görünüyor orada. Ki zaten normal. Anlattık işte Türkiye'deniz, vize istemiyor bilmem ne. Adamlar Türkiye'yi anlamadı. Hani harita getirdiler önümüze. Türkiye'yi bize gösterin dediler. Getirdikleri harita da şeydi. Güney Amerika ile Kuzey Amerika'nın haritasıydı. Vizeleri yok bunların. Burada ne işi var tarzı bir problem yaşadık. Ne olacak ne bitecek bilmiyorsun falan. Bayağı sıkıntıydı. Öyle bir nezaret anımız oldu. O kadar anlattım ki böyle yaşadım ya. Başka soruya geçeyim artık. En sevdiğin, gezip görürken burada yaşamalıyım işte dediğin ülke. Henüz gitmedim bence ben o ülkeye. Ama böyle kaçamak cevaplar yiyemez. Gittiğin ülkeler arasından konuşuyoruz. Benim her sorumun cevabı Filipinler olur böyle sormaz. Yani benim yaşamak istediğim yer Beni bırakıp gidiyorsun herhalde. Meksika'nın doğusu. Güzel değil mi Meksika'nın doğusu? İşte Merida, işte Çok içten sordum. Tulum. Gidiyoruz galiba. Orası hakikaten yaşanılacak bölge. İşte mutfağından tut, tarih var, Karayipler var. Daha ne olsun ya? Yani hem alım gücün de orada güzel. Başka soruya geçelim o zaman. Bunu da belirledik. O zaman geziyle ilgili değil de karantinada en çok tükettiğin yiyecek ve içecek. Çekirdek kaç tane Fuji Dağı yaptık o çekirdek kabuklarıyla. Of. İçecek de Peki. kahve. Ve kahve tükettik çok fazla. Evet. Markette millet makarnanın unun peşine düşüyor, biz çekirdeğin peşine düşüyoruz. Hakikaten. Peki gittiğin yerlerde böyle en sevmediğin yiyecek ne oldu? Yani denerken hoşuna gitmeyen, tadını beğenmediğin bir yiyecek var mı? Mesela Ya ben buna vallahi. direkt cevap verebilirim. Ney? Kişniş. Doğru söylüyorsun. Ya bir türlü alışamadım. Çok şans verdim ama yani böyle sevmediğim şeyi de zorlarım hani. Belki severim diye çok zorlarım ama alışamadım kişnişe bir türlü ya. Doğru yerde kişniş yemedim mi acaba? Only a free man can have a free spirit. Only a free man can have a soul. Grey clouds make green trees seem alive. Rain doesn't care, wash away what you won't carry me. Güzel. Beğendin mi? Yani. Güzel ya, Yani. daha doğrusu ya. Güzel yani, sağ ol. Elle sağlık. Nihayet bitirebildik. Daha doğrusu bitirdik. İkimiz de bittik ama. Kesinlikle. Yani hem çekim yapmak hem dövme yapmak çok zormuş. Dövme yaptırmak da çok zor. Şimdi son aşamayı yapacağız. Vazelin süreceğiz. Sonra streçleyeceğiz. Kapanışı yapalım o zaman. Ben böyle gel, benim dövmem görünmüyor, böyle görürsün. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dövmem. Çekil bir dövmem dursun. Kuyruk sallıyor. Hortum sallıyor. Bak.